Uzman psikolog Alptekin Aydın bu hafta bizleri evinde ağırlıyor. TMS tedavisiyle otizmli çocuklarda yaşanan değişimleri ve aileleriyle birlikte yürüttükleri bu tedaviyi kendisinden dinliyoruz. Ayrıca Oxford Üniversitesi işbirliğiyle devam eden araştırmaların sonuçları ise birçok aile için umut vaat ediyor. Uzman psikolog Alptekin Aydın'la birlikteyiz efendim. Bu hafta yine otizmli çocuklara uygulanan TMS tedavisini konuşacağız. Geçtiğimiz haftalarda yine programımızda bu konuya yer vermiştik. Özellikle bizi arayan, hocamızı da arayan birçok kişiden aldığımız soruları yönelteceğiz. Tabii ki otizmli çocuklarla uğraşan aileler bizi daha çok anlıyorlar, özellikle bu yaptığımız yayınları. Şimdi efendim, en çok gelen sorulardan bir tanesi TMS tedavisinin çocuklara herhangi bir zararı var mı? Bununla ilgili çok fazla soru aldık. Evet, geçtiğimiz hafta yaptığımız yayınlardan dolayı ben de oldukça telefon ve soru aldım. Bugün bunları burada birazcık konuşalım istedim ki hani herkesin sorduğu sorulara belki buradan direkt ulaşıp yanıt vermemiz herkes için daha bir kolaylık olacak. Öncelikle TMS hakkında şöyle bir kısa bir bilgi geçeyim. TMS 2008 yılında Amerika'da FDA tarafından onaylandı. Yetişkinler için onaylandı ve onaylanma sebebi depresyon anksiyete tedavisiydi. Aynı şekilde 2008'den sonra 2015'te, yani 7 yıl sonra İngiltere onayladı. İngiltere'de onaylarken yine yetişkinler için onayladı. Sadece anksiyete ve depresyon için onayladı. 2019-2020'nin sonuna doğru Amerika takıntıları da onayladı ayrı bir başlıkta. Fakat şöyle bir sorun var. Onaylama derken hani bu bahsettiğimiz şey bunun var olan devletlerin kendi hastanelerinde kullandıkları bir şekilde bu tedavinin. Hani onaylanmayla tedavi için başka şekilde kullanılması farklı şeyler. Hani onaylanmış olması bu tedavinin işte diyelim 30 seansta bu protokollerle depresyonu 30 seansta en ağır, hani majör depresyon, klinik depresyon dediğimiz depresyonu tedavi ediyor diye onaylandı. Şimdi çocuklarla ilgili kısma gelince yapılan araştırmalar 2,5 yaştan itibaren TMS'nin yetişkinlerle aynı etkileri göstereceğini bize verdi. Yani bu ne demek oluyor? TMS zaten hani ilaçla kıyaslandığında yan etkisi yok denecek kadar az. Hani TMS'nin en büyük olası yan etkisi seanstan sonra hissedeceğiniz hani böyle burada lightly headed dedikleri böyle hafif bir başında bir küçük bir ağrı, o da %2, %3 kişide olan bir olay. Yani hani TMS'nin sonucunda vücudun başka hiçbir yeriyle bir etkileşim yok. O yüzden zaten non-invasive diyorlar. Hani dışarıdan yapılan herhangi bir madde, herhangi bir kimyasalın kullanılmadığı, sadece düşük manyetik akımın kullanıldığı, sizin de ayakta hani işte konuşup sonra tekrar binip arabanızı kullanacağınız, tekrar günlük yaşamınıza döneceğiniz bir tedavi. Dolayısıyla çocuklar için de herhangi bir şekilde hiçbir yan etkisi yok. Artı bütün olan pozitif etkilerini de yetişkinler gibi çocuklar da alabiliyor. Şimdi buradan yola çıkarak zaten biz bu tedaviyi buradan başlattık. Yani çocuklar için yapılmasının yetişkinlere kıyasla hiçbir farkı olmadığı için, yetişkinler için de bu tedavi tüm dünyada onaylandığı için biz de TMS çalışmalarını başlatmış olduk çocuklar için. Otizmle ilgili çalışmaya bana geçen hafta da farklı sorular da sordular. Yani bunlardan bir tanesi, hani neden otizmle ilgili çalışmaya başladınız da. Şöyle bir olay oldu. Ben aslında tabii bununla ilgili sanıyorum ileride bir program yapacağız. Yani kliniğe bana gelen, oğluyla gelen bir hastamız oldu. Görme problemi yaşayan. İşte gerek İngiltere'de gerek Türkiye'de her yerden, bütün hastanelerden hani artık ömür boyu onun kör olduğunu, görme sorununun olacağını ve bu sorunun kalıcı olduğunu raporlanmış ve belgelenmiş. Bu İngiltere'deki hastanelerde dahil. Onunla konuşurken hani MR sonuçlarında orada non-functioning, hani fonksiyonsuz nöronlardan dolayı olduğunu okudum. Şimdi benim göz konusunda hiçbir tecrübem yok. Hani gözcü değilim ben ama TMS için aldığım pratisyenlikte bana anlatılan ve gösterilen makinenin nöron açtı. Şimdi ölmüş nöronları açamazsınız. Hani oksijensiz kalmayla ortaya çıkmış bir ölümden bahsediyorsak o kısım zaten ölmüş. Hani canlı değil ama fonksiyon yitirdi diyorsanız o zaman durum farklı.
fonksiyon yitirmiş her nöronu TMS açabilir. Ben de buradan yola çıkarak hanımefendiye de dedim ki yani ben hani gözcü değilim, size umut da vermek istemem ama bence gelin bir seans TMS yapalım, bakalım ne olacak. Hani hiçbir size bir zararı olmayacak. Eğer bir şey hissederseniz de ben dedim size yardım edeceğim. Hani biz bu işi yaparız birlikte. Ben sizi görene kadar devam edeceğim tedaviye dedim. Kısaca hemen özetleyeyim. Ben ilk seansı yaptığımın ertesi günü hanımefendi aradı ağlayarak ki gözümde çizgiler oluştu. Böyle anlayamadığım bir takım beyazlıklar ve noktalar var dedi. Tamam dedim, gel tedavini yapalım. İşin özeti şu anda görüyor. Yani şu anda görüşü yaklaşık ölçümlerde %35, %40'a ulaştı. Kendi kendine dışarı çıkabiliyor, bana gelebiliyor. Her türlü ihtiyacını görebiliyor. Ve yani elimizde İngiltere'den onaylı rapor var. Yani bir daha göremeyeceksin diye. Bu şekilde hanımefendiye faydalı ol diyorsunuz. Bu aslında vermiş olduğunuz örnek çok büyük bir örnek. Yani gerçekten özellikle hanımefendiyi göz önünde bulundurduğumuzda, değil mi? Evet, belki de büyük bir sorun da onun için. Görme sorunu olan herkes için, aynı zamanda tüm göz doktorları için, göz uzmanları için de bence incelenmesi gereken bir durum zaten. Ben buradan yola çıkarak madem biz gerçekten elimizde nöronları açabilen bir makine var, biz o zaman aynı şekilde öğrenme zorluğunda, otizmde nereler çalışmıyorsa, hangi bölümler beyinde çalışmıyorsa nöronsal olarak oraları da açabiliriz diyerek 2019 yılında bu serüvene başladım. Yani Peki hocam birkaç tane örnek verebilir misiniz? Özellikle ne tarz hastalar gördünüz otizmle alakalı çocuklarla, birkaç örneklendirebilirsek bunu? tamam, şimdi dediğim gibi zaten 4,5'tan 30 yaşa kadar geniş bir spektrum var bana gelen. Geçen hafta da ben birkaç örnek verdim. Sürekli hep aynı şeyi sordular. Hocam hani birkaç örnek daha alabilir miyiz diye. Şimdi mesela 13 yaşında bir oğlumuz vardı son gelen. Onun 30. seansını yeni tamamladık. Şu anda biteli 2 hafta ya da 3. haftasına girdi. Oğlumuz hiç konuşamıyordu. Oldukça tekrarlayan, işte eline vurma, yüzüne vurma, kendine vurma, sallanma gibi ağır tekrarlayan hareketler vardı, takıntılar vardı. Söylediğiniz şeyi anlıyordu ama hani hiçbir şekilde konuşmuyor, hiçbir şekilde cevap vermiyor size. Bir takım şeylerde de hani o sizin konuştuğunuzda ona böyle direkt bir komut vermediğiniz sürece yanınızda değil. Yani hani o kendi dünyasında, bambaşka bir yerde. Burada bizim konuştuğumuz ya da işte televizyonda oynayan bir şeyden haberi yok. Yani hiçbir şey takip etmiyor. Okulda da durum aynı. İlgi ve konsantrasyon yok. Normalde 30 seanstan sonra beklentimiz 2-3 ay sonra tüm etkileşimin gelmesi. Ama yaparken de ilk 2-3 seansta, bazen 5. seansta da bir sürü değişiklikler olabiliyor. Hani buna da çok şahit olduk ama hani herkese de bu olacak da diyemeyiz tabii ki. Annesi aradı beni, dedi ki hocam çok ilginç bir şey oldu dedi. Biz dedi onlarla konuşmuyor çocuk, hiç sesini duymamışlar. Bizde dedi hiç konuşmuyor. Okuldan aradılar dedi. Okuldaki hocalara good morning demiş, merhaba demiş. Onlarla 2-3 cümleye kadar konuşmuş, sorular sormuş. Hocalar da şok olmuş. Yani çünkü onlar da onu kaç yıldır tanıyor. Konuşamadığını biliyorlar. Evi aramışlar, demişler ki oğlan konuştu. Oğlan konuşuyor, haberiniz var mı falan. Demişler bizim haberimiz yok, bize konuşmuyor. Şimdi onun sebebi biz maalesef yurt dışında olanlar özellikle birden fazla dilin konuşulduğu durumlarda işte öğrenme güçlüğü ve otizmli olanların konuşmasına ket vurur bu. Yani tek dil konuşulsa daha rahat olacak ama 2 dil olduğu için bu karmaşadan dolayı çocuklar daha da zorlanır. Şu anda burada yaşanan da tamamen bu. Yani onunla evde de İngilizce konuşmaya başlarlarsa onlarla da konuşacak. Ama şu anda okulda konuşmuş, okuldaki öğretmenlerden almışız haberi. İnşallah evdekilerle biraz bahsettim ben. Hani anne baba her ne kadar belki çok iyi İngilizce konuşamayacaklar ama diğer kardeşler konuşuyor. Sürekli onunla biraz İngilizce konuşmaya başlarlarsa onlara da cevap verecektir. Yani şu an için tabii daha 3 ay bile geçmeden hani 2. 3. haftasında muhteşem bir gelişme. Bu örneklerimizden bir tanesi olsun. Bir tane de 4,5-5 yaşında bir kızımız var, ondan örnek verelim. Çünkü genelde beni arayanlarda da yaş ortalaması 4-5'lerde, 7'lerde. Onda da konuşma yok. Çok böyle birkaç kelime var hani veya çok istediği bir şeyi söylüyor ama hani sadece kelime olarak hani suysa su diyor. İşte anne diyor, baba diyor, hani böyle belirli. Onun dışında bir tepki yok. Olduğu yerden hani nerede, nereye gelmiş, ne yapıyor onun çok farkında değil. Bir farkındalık yok. İnanılmaz inatçı. Hani anne dışarıya onunla çıktığında
çok zor durumlarda kalabiliyor. Yani bir alışverişe gitse inanılmaz korkuyor. Orada herhangi bir şekilde mesela kendini atıyor, bağırıyor, çağırıyor. Bu sefer çevreden de hani ne oluyor, anne bir şey mi yapıyor çocuğa diye bakıyorlar. Ki bu biliyorsunuz İngiltere'de çok böyle şey bir durum, tehlikeli bir durum. İşte yazması veya kalem tutması veya işte hani motor fonksiyon dediğimiz ince el becerileri ve motor fonksiyonlar çok zayıf. Ve herhangi bir şekilde size cevap vermiyor. Biz bu kızımıza da ilk 15 seansını yaptık. İkinciye yeni başladık. İlk 15 seansta bile aldığımız sonuçlar inanılmaz. Yani şu anda bizle konuşuyor. Yani hani bizle cümleler kuruyor, sorduğunuz şeylere cevap veriyor ve size ne istediğini söylüyor. Kendi seçimlerini kendi yapmaya başladı. Eskiden mesela ona yeni bir şey vermek, yeni bir şey giydirmek mümkün değilmiş. Ama şu anda mesela yeni bir şeyi kendi istemeye başlamış. Hani ben bu yenisini istiyorum. Ve Şimdi tabii ki özellikle otizmli bir çocuğu olduğunu bilen bir ailenin çocuğunun böyle ufak da olsa ya da böyle değişimlerini görmesi onlara büyük bir umut veriyor değil mi? Yani aileler zaten en küçük bir değişimi fark ediyorlar. Çünkü sürekli zaten gözleri üstünde. Hani bu benim de tabii çok işime geliyor. Çünkü her şeyi ben de not ediyorum. Buradaki yani en küçük bir olay bir istediğine hayır demesi bilinçli olarak. Hani ben bunu istemiyorum demesi çok önemli. Çünkü ne isteyip ne istemediğini daha önceden bilemiyorsunuz sürekli. Ve şimdi konuşmaya da başlayınca otomatik olarak o huzursuzluk, o inatçılık, o bağırış, çağırış, işte dışarıya onunla gidememe öyle bir şey de kalmadı. Artık beraber gidiyorlar, geziyorlar, alışveriş ediyorlar. Ne istiyorsa onu almak istiyorsa onu söylüyor. Yeni bir şey istiyorsa onu söylüyor. Aynı şekilde çizim işte mesela dinozor resmi çiziyor, aslan resmi. Hani böyle normal düz hani çöp adamdan diyelim resimlere geçmeye başladık. Hani motor şeylerde de çok büyük bir gelişme var. Hareketlerde de büyük bir gelişme var. Dolayısıyla sosyal olarak da büyük bir gelişmeden bahsediyoruz. Daha önceden oynamadığı, daha önceden arkadaşlık etmediği kişilerle, yaşıtlarıyla sosyal olarak beraber oynamaya başladı. Onları kopyalamaya başladı. Mesela bu da yıllarca bekleyeceğiniz bir gelişme. Biz bunu ilk 15 seansta aldık daha. Şimdi ikinciyi yapıyoruz ve bunun sonucunda da eminim çok daha fazla ilerlemeler olacak. Yani örnekler böyle hemen hemen hani yapıp da böyle hiç sonuç almadığımız, hani 30 seansını tamamlayan, yarım bırakmayan, 30 seansını tamamlayan ve böyle sonuç almadığımız denecek kimse yok. Hani çok fazla örnek var. Hani bütün akşam örnek anlatabilirim. Ben hatta bazı arayan ailelere de diyorum, bizi sağ olsunlar Türkiye'den de bayağı aileler aradı. Hani bazen şey de yapabilirim, hani isteyen aileyi buradaki tedaviyi yaptığımız ailelerle de birebir konuşturabilirim. Bizi Türkiye'den arayan aileler de var. Mesela hani onları da ben burada tedavi yaptığımız ailelerin bir kısmıyla konuşturabilirim. Hani her zaman uzmanın anlatması, konuşması biraz da tedaviyi yapan kişi olarak hani belki tarafsız olmayacağım düşünülebilir. Hani annelerin annelerle konuşması belki daha iyi olacaktır. Bunu da sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Bize gelen çünkü anneler bu konuda hep böyle konuşuyoruz. Diğer annelerle konuşurlar. Öyle bir problem olmaz. Bu sadece birazcık hani böyle sosyal medyaya koyamazsınız veya bu yayına onları getiremeyiz. Hani bu tip şeyler ama aralarında konuşabilirler. Burada bir problem yok. Hani bu da herkese sanırım bu tedavi hakkında biraz daha detaylı bilgi verecektir. Şu anda yani yapmış olduğumuz tedavinin tabii en güzel yanı bir kere QEEG ile hani normal EEG'nin dışında bir görüntü alıyoruz biz. Ve bu görüntüyü 3 boyutlu olarak beynin neresi çalışıyor, neresi çalışmıyor. Hatta ilerideki 8-10 yıl sonra ne olabilire kadar aileye verebiliriz bu haritadan. O yaklaşık 20 sayfalık bir rapor çıkartıyoruz beyinle ilgili. Dolayısıyla neresini çalışacağız? Neresi çok aktif? Mesela TMS'de aktif olan yeri düşürebilirsiniz. Düşük yeri de yükseltebilirsiniz. Her iki özellik de var. Dolayısıyla aktivasyon fazla, hareketli bilmem ne, onu mesela düşürebiliriz. Yani bunun sayesinde tabii ki siz bunu gözlemleyerek önümüzdeki süreçte yapacağınız tedavileri de şekillendireceksiniz ona göre. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Bu bizim elimizde QEEG ile yapacağımız çekimler. Bir başlarken çekeceğiz, ortasında çekeceğiz, bitince çekeceğiz. 2-3 ay sonra çekeceğiz. Yani 4 ayrı çekim yapacağız ve bunları da daha önce de söylemiştim, Oxford Üniversitesi üzerinden yayınlayacağız. İnşallah bu yayınımızın da hani tüm dünya üzerinde etkili olmasını istiyoruz ki hani bu tedaviyi sırf biz yapmayacağız. Bu tedaviyi herkes yapsın. Her yerde çok fazla çocuk var. Yani sonuçta otizm bir engel olarak görünüyor. Ama hani normal olarak baktığınızda sadece beyindeki fonksiyonlar, nöronlar farklı çalışıyor.
Yani hani biz bu çocuklara engelli dememiz çok büyük haksızlık. Onları anlayamıyoruz çünkü bakış açıları, hissettikleri şeyler farklı. Tek fark bu. Yani farklılar diye onları engelli diyeceksek bu pek çok konuda ne bileyim depresyona giren insanları da engelli diyelim o zaman. Onların da nöronları kapanıyor. Yani biz toplum olarak bu çocuklara zaten bir haksızlık yapıyoruz. Üzerine ailelere ayrı bir baskı veriyoruz. İşte özürlü çocuğunuz var. Herkes çocuklarını saklamaya çalışıyor birbirinden. O zaman depresyondaki insanlar da saklansın. Onların da nöronları kapalı. Peki hocam şöyle hemen toparlamak gerekirse özellikle otizmli çocukları olan aileler bu tedaviden ne beklemeliler? Şöyle bir gerçek var. Tabii bu tedavi bir mucize değil. Bu tedavi kapalı nöronları açıyor. Açılan nöronların ne kadarını çocuğun kullanılacağı çocuğa kalmış ve daha sonrasındaki eğitime kalmış. Bunların bir kısmı otomatik oluyor çocuk hiçbir şey yapmadan ama bir kısmının olması için de ne olduğu çok belli değil. Hani yapacağınız eğitimin ne kadar cevap vereceği de belli değil. Şimdi ailelerin şöyle bir beklentisi olmalı. Her çocuğu mesela basamak gibi düşünün bu tedaviyi. Siz bu çocuğunuzun işte hiç konuşmuyor, onu yapmıyor, hiçbir şey anlamıyor. Yani daha ilk basamağa çıkmamış. Bu çocuk demektir ki ilk basamağa çıkacak. İlk basamak nedir bu çocuk için? Belki kelime söylemesi. Belki bir söylediğinizi anlaması. Ama çocuk 2. 3. basamakta birkaç kelime söylüyor, söylediklerinizi anlıyor. Bu çocuk 4. 5. basamağa tırmanacak. Kelime 1 değil 2, 3, 4, 5 kelimeleri bağlayıp bir cümle kuracak. Size sorular soracak. Hani her çocuk kendi olduğu durumdan bir basamak 2 basamak yukarıya çıkacak bu tedavide. Şöyle bir güzelliğimiz var. 6 ay sonra ikinci tedavi yapabiliriz. Yani nöronlar doğal olarak açılıyor ve bu açılan nöronları biz kullandığımız sürece nöronlar bizimle. Ama kullanmazsak bu fonksiyonu nöronlar kapanacak. Dolayısıyla ilk tedavide yaptık, bir kısmını kullandı, kullanamadıkları kapandı, kullandıklarını güçlendirdi. 6 ay sonra ikinciyi yapabiliriz. Bu sefer o ikinci sefer kapattıklarını da kullanabilir. Yani TMS'nin böyle bir zararı olmadığı için hani biz bunu 6 ay şeklinde devam edip bu çocukları yükseltebildiğimiz kadar yükseltme şansımız var. Yani en küçük bir değişiklik herkesin yaşam kalitesini değiştirecek. Yani çocuğun tuvaletini söylemesi. Mesela 12-13 yaşına gelmiş tuvaletini söyleyemeyen çocuklar var. O çocuğun tuvaletini kendi gidip yapması aile için o kadar büyük bir ilerleme ki. Veya hiçbir şey anlatmayan bir çocuk işte okulda beni çimciklediler, okulda bana bunu yaptılar, öğretmen bana bunu dedi diyebilmesi. Yani hani benim bütün hedefim ailelere bunu verebilmemiz, başka hiçbir şey değil.